Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Volkswagen T-Cross, Tiguan, T-Roc, Taygo derken her geçen gün büyüyen SUV ailesine bir yenisini ekleyen Volkswagen, kendisi küçük işlevi büyük T-Cross ile bizlerle. T-Roc'tan daha ufak olup günlük kullanım için birebir olan T-Cross'a dair her şeyi hiç kafanızı karıştırmadan en yalın haliyle öğrenmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Yeni Volkswagen T-Cross ilk kez 2019 Nisan'ında markanın yarı kompakt crossover modeli olarak B-SUV segmentinde oyuna dahil oldu. VAK grubu çatısı altında MK6 Polo ile MQB A0 platformu üzerinde üretilen yeni T-Cross, T-Roc'un ve Taygo'nun altında yer alıyor. Hali hazırda ufak sınıfta da birçok SUV modeli olan Volkswagen'in neden böyle bir otomobili piyasaya sürdüğünü ise onu daha yakından tanıdığımızda anlayacağız. Yeni T-Cross'a önden baktığımızda klasik Volkswagen karakterine uyan bir tasarımda karşılaşıyoruz. Fakat diğer SUV kardeşlerinden farklı olduğunu net biçimde hissettiriyor. Ön tarafta gerçekten büyük olan panjur ve onun iki yanındaki yüksek performansıyla dikkat çeken LED farlar sayesinde güçlü ve dinamik görünüyor. Tampona indiğimizde ise T-Roc'tan yakından tanıdığımız sis farı tasarımına benzer bir tasarımı görüyoruz. Genel itibariyle oldukça karizmatik ve şık görünen yeni T-Cross'un ön tarafına bir artı puan benden geliyor. Yeni Volkswagen T-Cross'u kardeşlerinden ayıran en önemli kısım olup kullanım özellikleri hakkında en fazla ipucu alacağımız profilini gelin hep birlikte inceleyelim. Yeni T-Cross'un profilini hem T-Roc hem de Taygo ile kıyasladığımızda müthiş bir tarz ve tasarım farkının olduğunu görüyoruz. Klasik otomobil çizgileri taşıyan yeni T-Cross'un profilinde buram buram polo havası seziliyor. Kapı kolları üzerinden devam eden çift omuz çizgisi ve genel profilin tamamında kendini hissettiren hareketli tasarımıyla SUV karakterini yansıtan yeni T-Cross'ta teker üstünde ve marşpiyerlerdeki plastik korumalar onun daha sağlam görünmesini sağlamış. Buna ek olarak iç mekanda özellikle de arka koltuklardaki yaşam alanına direkt vurgu yapan tavan yüksekliği de gayet ideal. Ön ve arka kapı camlarının boyutlarının benzer oluşu da iç mekanın ferahlılığına olumlu katkı sunuyor. Tasarımı tamamlayan jantlara geldiğimizde standart olarak 16 ve 17 inç boyutunda modellerle gelen yeni T-Cross'ta opsiyonel şekilde 17 ve 18 inç boyutunda modeller de seçilebiliyor. Renk seçeneklerinde ise metalik turkuaz ya da metalik turuncu renginin yanı sıra 6 farklı renk beğeninize sunuluyor. Yeni T-Cross'un tam anlamıyla karakteristik diyebileceğimiz arka tarafında bizi nasıl bir tasarım bekliyor? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni T-Cross'un arka tarafına geçer geçmez göze çok farklı gelen bir tasarımla karşılaşıyoruz. Kimilerinin çok beğenip kimilerinin çok haz etmeyeceği bu tasarımı ilk gördüğüm anda beğendiğimi söyleyemem. T-Roc'tan ziyade Taygo'nun arka tasarımına bir hayli benzeyen arka tarafta bagajı boydan boya birleştiren stop tasarımı bulunuyor. C şeklindeki stopların arka tarafa yakıştığı tasarımda bagaj üzerindeki parçanın hiçbir işlevinin olmamasını garip buldum. Birkaç ufak dokunuşla şerit stop uygulaması yeni T-Cross'un arka tarafına oldukça yakışacaktır. Bunun haricinde yüksek tavanı nedeniyle dik şekilde inen arka cam da işlevsellik konusunda büyük bir avantaj yaratıyor. Model isim yazısının bagajın en altında yer aldığı yeni T-Cross'ta gayet sade bir tampona yer verilmiş. Üzerinde sis farının bulunduğu arka tamponda herhangi bir egzoz çıkışı bulunmuyor. Yeni T-Cross'u boyusal olarak T-Roc ve Polo ile kıyasladığımızda oldukça dikkat çekici sonuçlar görüyoruz. Yeni T-Cross 4018 mm ile T-Roc'tan 216 mm daha kısa, Polo'dan 53 mm daha uzun, 1760 mm ile T-Roc'tan 59 mm daha dar, Polo'dan 9 mm daha geniş ve 1584 mm ile T-Roc'tan 11, Polo'dan 123 mm daha yüksek boyutlar sunuyor. İç mekan yaşam alanı konusundaki referansı olacak dingil mesafesinde ise 2551 mm ile T-Roc'tan 39 mm daha kısa olup Polo ile aynı uzunluğa sahip.
Yeni T-Cross'un heyecandan uzak, oldukça alıştığımız iç mekanını gelin hep birlikte öğrenelim. Yeni T-Cross'un iç mekanına geçer geçmez bizi şaşırtan büyük bir değişim ya da herhangi bir yenilikle karşılaşmıyoruz. Yeni Polo'yla bir hayli benzeyen bir kabin tasarımına sahip olan yeni T-Cross'ta Volkswagen'in yeni nesil direksiyon simidi başrolde duruyor. Tasarımını ve kullanımını gerçekten çok beğendim. Bu elektromekanik direksiyon simidinin hemen arkasında opsiyonel şekilde satın alınabilen 10.25 inç büyüklüğünde dijital kokpit yer alıyor. Artık kalitesi ve kullanım rahatlığını hepimizin çok iyi bildiği bu ekran üzerinden araçla ilgili tüm bilgilere anlık olarak erişebiliyorsunuz. Segmentinin bir getirisi olan hafif orta sertlikte kaplama malzemesiyle kaplanmış konsolun ortasına geldiğimizde ise bizi standart olarak 8 inç büyüklüğünde olan dokunmatik multimedya ekranı karşılıyor. App Connect bağlantı özelliğiyle Apple CarPlay ve Android Auto bağlantılarınızı çok rahat şekilde bu ekran üzerinden gerçekleştirebileceksiniz. Dokunmatik hassasiyetinin de gayet iyi olduğu bu ekranı ben gerçekten beğeniyorum. Ekranın aşağısına doğru geldiğimizde klasik havalandırma çıkışları, özellik tuşları ve çift bölgeli klima kontrol ünitesini görüyoruz. Orta konsolda ise bizi 2 adet USB bağlantı noktası, 12 volt soket girişi ve Start Stop tuşu karşılıyor. Bunların tam arasında ise hem küçük eşya gözü olarak hem de kablosuz şarj pedi olarak kullanılabilen bir alan bulunuyor. Vites kolu orta konsolun biraz daha üstünde konumlandırılırken 2 adet bardaklığın çok geride yer alması benden eksi puan aldı. Buna ek olarak manuel el freni de eksi puan alan ikinci detay oldu. Bu eksiği artıya çeviren kol dayama ve içindeki derin saklama alanı ise bizi mutlu etmeyi başardı. Yine segmentinin beklentilerini karşılayan koltuklar da şık ve konforlu gözüküyor. Yeni T-Cross'un en çok merak ettiğim arka koltuklarına geçtiğimizde derin bir oh çekiyorum. Dış boyutlarda da karşılaştırdığımız T-Roc'tan 966 mm baş mesafesiyle 5 mm, Polo'dan ise 2 mm daha fazla alana sahip olan yeni T-Cross, yaşam alanı konusunda bizi ikna etmeyi başardı. Diz mesafesi konusunda da oldukça iyi bir değer sunan yeni T-Cross'ta çekirdek ailenizle konforlu yolculuklar yaşayabilirsiniz. Buna ek olarak arka yolcular için orta konsol üzerinde ufak bir saklama alanı ve 2 adet USB bağlantı noktası sunuluyor. Yeni T-Cross'un bagajına geçtiğimizde ise kardeşlerine büyük bir fark attığını görüyoruz. Yeni T-Cross 455 litre ile T-Roc'tan 10 litre, Polo'dan ise 122 litre daha fazla bagaj hacmi sunuyor. Arka koltukları yatırdığınızda ise bu hacim 1281 litreye kadar çıkıyor. Yeni T-Cross'un şehir içinde size maksimum konforu sağlayacak gelişmiş güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerini öğrenmeye hazır mısınız? Yeni T-Cross'ta onu kullanırken size büyük zevk verecek sürücü yardımcı özellikleri sunuluyor. Şehir içindeki yoğun trafikte dur kalk yaparken hem sizi hem de ayağınızı yormayıp kendi kendine ilerlemesini sağlayan adaptif hız sabitleyici ACC, yarı otonom sürüş deneyimini yeni T-Cross'ta yaşamanızı sağlayıp kendi kendine uzun yolda ilerleyip şerit değiştirebilen yarı otonom sürüş asistanı, önünüze istenmeyen misafirler çıktığında otomatik şekilde fren yapan ön bölge asistanı, 65 km/saat hızın üzerinde çalışıp siz fark etmeden şerit dışına çıktığınızda hem sesli olarak hem de direksiyon müdahalesiyle sizi şeride geri sokan şerit takip asistanı, yeni T-Cross'un belki de en sevdiğim özelliği olabilecek uygun boşluğu bulduğunda kendi kendini park etmesini sağlayan park asistanı ve daha birçok pasif güvenlik özelliği yeni T-Cross'ta sizi bekliyor. Peki sadece verimlilik konusunda değil, performans konusunda da oldukça tatmin edecek motor ve şanzıman özellikleri neler? Yeni T-Cross'ta ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösteren farklı motor seçenekleri yer alıyor. Şu an Türkiye'de tek motor seçeneği olarak öne çıkan 1.0 TSI, 110 beygir güç, 200 Nm tork üreten model bulunuyor. Manuel ve çift kavrama DSG vitesin eşlik ettiği bu motorun performansı ve atikliği gerçekten etkileyici. 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi ise 6.5 litre olarak kayda geçmiş. Bir üst sırada ise 1.5 TSI, 150 beygir güç, 250 Nm tork üreten motor yer alıyor.
Dizel motor seçeneklerinin kaldırıldığı yeni T-Cross'ta yalnızca benzinli motorlar bulunuyor. Şu an yeni Volkswagen T-Cross'a Avrupa'da en düşük 20.775 euro, en pahalı ise 28.215 euro ödeyerek sahip olabilirsiniz. Videonun çekildiği tarihteki Türkiye fiyatı ise 448.300 lira olarak alıcılarını bekliyor. Yeni Volkswagen T-Cross'un baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben özellikle boyutuyla oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Fakat tercih etme konusunda fiyatını baz aldığımızda rakiplerini de bir incelemekte fayda var. Peki siz yeni Volkswagen T-Cross hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni T-Cross hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.